Bak çok iyi götürüyor. Devam oğlum. Aferin oğlum. Konumuz şu, biz Aralık ayında köpeğimizi Antalya'dan Kopenhag'a götürmek istiyoruz. Yani taşınıyoruz. Köpeğimiz de bizle beraber taşınıyor. 40 kilo 5 yaşında erkek bir golden, adı Boris. Şimdi biz Boris'i nasıl götüreceğiz? Bunun araştırmasına başladık bugün. Antalya'dan direkt uçuş olan 2 havayolu firması var. Pegasus ve Sun Express. Önce Sun Express'e ulaştık müşteri hizmetleri aracılığıyla. Bize taşıma kapasitelerinin maksimum kafesiyle beraber 60 kilogram olduğunu, kargo bölümünde götürülebileceğini, ölçülerini verdiler kafesin olması gereken kafes ölçülerini. Şu an güncel fiyatı Aralık için söylediklerinde 120 euroydu köpek için. Sonrasında Pegasus'tan da biz aynı hizmeti nasıl alabiliriz öğrenelim diye Pegasus aradık. O kısmı da sen anlat istersen, ne dediler? Pegasus elendi işte. Yani 8 kilonun üstünü kabinde uçuramıyorlar. Aşağıda da muhtemelen öyle bir bölmeleri yok. Yani uçakların özel kargo yerleri oluyormuş. Ona göre taşıyabiliyorlarmış. Muhtemelen uçakların da o sistem olmadığı için Pegasus'ta götüremiyoruz. Kafesi çözmeye çalışacağız şimdi. Boris'in kilosunu göz önüne alarak maksimum 18 kilogramlık bir hakkımız var şimdilik. Pet shop gezip Boris'e kafes arıyor olacağız. Burada ben kafamda bir tasarım var. O tasarımı hemen hızlıca yapabilirsem Sigma profillerden 18 kiloyu da geçmezsem ben 12 kilo civarında bir şey yapacağımı düşünüyorum. Ona göre kendimiz kafese tasarlayabiliriz. Güzel. İyisiyle kötüsüyle artık başlıyoruz yani. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Boris için bir kafes tasarlıyoruz. Seyahat kafesi. Şimdi önce buradan bir kayıt tuşuna başlıyoruz. Hiç bilmiyorum nasıl kaydedeceğimi de. Başladık. Bir şekilde başlayacağız. Nasıl başladığımız da çok önemli yok artık. Başlıyoruz. Bunu bile yeni çözdük. Tamam. Şimdi ilk önce İATA'ya gidiyoruz. Taylor Pet Corner. Bizim kendimizin bir kitabı olması gerekiyor. Neye göre tasarlayacağımızı. Container Requirement bu. Bizim bütün yapacağımız iş bu olacak. Buna göre tasarım yapacağız. Şimdi en başta bakacağımız şey, bunun gibi 2 bölmeli tasarlayacağız. Şöyle, burada da 2 bölme. Bunu biz alüminyum sigma profillerden yapacağız. Bunu yapabilmek için de bizim ölçülerimize ihtiyacımız var. Maksimum ölçülerde yapacağız çünkü Boris büyük bir arkadaş. İşte köpeğin uzunluğu, bacak boyu, bu toplam uzunluk A artı 1/2B olacak yani. Şurası olacak. Bu köpeğin genişliği çarpı 2, yani olması gerekenin bu tavsiye edilen ölçüleri. Burada da maksimum olabilecek ölçüleri söylüyor. 25 mm, 25 mm bu ızgaraların aralarının olması gereken ölçü köpek için bu. Biz burada metal kullanacağız. Kilogram sınırımız bu taşıma kapasitesinden dolayı 60 kilogram, boyusu 42 kilo. Yani maksimum tasarlayabileceğimiz 18 kiloluk bir şey var. Sun Express'le konuştum da bir ölçü söylediler de burada vardır nasıl olsa diye dinlemedim. Neyse başlayalım bir bakalım. SolidWorks'tan tasarım yapacağız. Sigma profilleri kullanacağız. Sigma profillerin aralarını panelleri koyacağız. Panellerin ne olacağını daha karar vermedim. Ama 20'ye 20 Sigma profillerden tasarlayacağım. Yeterince sağlam olacak. Sigma profiller için özel köşe bantlar var. Köşeleri sağlamlaştırmak, birbirine tutturmak için. Normalde başka bir tasarım üzerinde çalışıyorum. Orada özel birbirine geçme şeyler var ama onları kullanmayacağım bu sefer. Çünkü onları Çin'den sipariş vermem gerekiyor. Türkiye'de bulunabilen bir şey değil. Şimdi burada bir park çizerek başlayacağız burada. Şimdi top plane'den çizmeye başlıyoruz. Gerçekten nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. IATA 8'e göre Scudo'nun ölçülerinden yararlanalım. Scudo bunun hani bayağı kullanılarak yapılmış iyi bir tasarımı. Ama biz bunu istemiyoruz çünkü 20.000 lira. 20.000 liraya ben 2 tane 3 tane yaparım bu kafesten. 118'e 81-88 diyor. Biz bunu 120 yapalım. Düz ölçü olsun. 80 genişliğimiz yapalım. 90'da yüksekliğimizi yapalım. Olur. Şimdi bunu aynı zamanda eve götürdüğümüz zaman, çıkarttığımız zaman bir şey olarak da kullanabilelim istiyorum. Kitaplık olur, masa olur, bir şey olarak kullanabilmemiz için. Şimdi Boris'in kafesini tasarlıyorum. Burası tam ölçüsü gibi duruyor. Yani biraz daha sıkıştırsak şurası 55 santim. Bunu 70 yapacağız biraz daha rahat yatsın diye. Şu uzunluk 100 santim. Bu bence ideal. Yükseklik de yaklaşık burası 75 santim. Bu da Boris için ideal olacak. Mesela kalk Boris. Kalk oğlum. Çıkma, buraya gel. Buraya gel, buraya. Gir içeri. Heh.
Birazcık gider misin? Heh. Bu da Boris'in ayakta durduğu pozisyon. Yani şu kafası böyle ya bana artistik yapma. Şöyle duracak. Burası 75 santim ideal bir ölçü gibi duruyor. Tamam mıyız? Tamamız gibi duruyor. Bir tane üretici buldum. Hemen kesti ve elime verdi. Şimdi bunları toplama zamanı. Bugün video çekmeye başlayacağım bak. Boris'in kafesini yaptım. Bitirdim. Şuradaki profilleri falan da hazırladım. 4 gündür köşe aparatlarının gelmesini bekliyorum. Sürat Kargo'dan. Gelecek inş. 5 durak kalmış. Sabahtan beri bekliyorum. 4 gözle yolunu bekliyorum. Şimdi arayayım. Gidip alayım bence. Çok mantıklı. Kargocu abiyi yakaladım. Şimdi montaja gidiyoruz. Açıyorum. Bunlar menteşeler ve bağlantı aparatları. Şu menteşelerimiz. Bunlar plastik, biraz dandik gibiler ama çözeceğiz bunları. Bağlantı aparatları 20'ye 25 gibi ölçüsü var. Buraya girmesi şart. Şu şekilde giriyor. Diğer parça da şu şekilde geldiğinde böyle bir bağlantı olacak ya da şu şekilde yapacağım. Olmuşlardır. Şunlar çok güzel değil mi? Of, çok güzeller. Evet, bu da oturdu. Şöyle güzel oturuyor. Bunu da şöyle düşüneceğiz. Şöyle bir yere gelecek. Bir tane de diğer bu tarafa gelecek. Şimdi zaten bunları montajlarken göreceğiz. Hadi montaja geçelim. Çerçevemizi oluşturacağız. Boris'cim gel. Kalite kontrol. Baktık mı? İnceledik mi? Şimdi uzunları geçireceğiz. Üst ve yanı da buna bağlayacağız. Yani alta geçecek. Tamam. Hadi montajımıza geçelim. Boris, senin de montajlarıma. Şu şekilde yerleştirip montajlayarak gönderselerdi ki şuradaki aramaktan da ve bu işlemden de kurtulsaydı. Şu arkada kendini itiyor ve dışarı çıkartıyor. Önce köşeye bağlıyorum. Şu arkadaşlardan umarım bunlardır. Civatalarımızı alıyoruz. Civata değil, bunların ismi set screw olarak geçiyor. Set screw aslında. Türkiye'de ona set screw diyorlar. Montajı doğru yapıp yapmadığımdan da çok emin değilim çünkü bunu bağlarken sıkıntı yaşayacağım mesela. Taktırmam gerekecek mi? Gerekmeyecek. Okay. Lego yaparmış gibi. Bir tık daha düzgün oldum. Şimdi üst taraflarını bağlayacağım. Normalde bunları da saymam gerekiyordu. Eksik göndermişler mi değil mi diye. Profilleri Antalya Yeni Sanayi'de bir yerden aldım. Çok hızlı kestiler. Yeni siparişleri de oradan verdim. Yani bu tek tarafını yapıyorum şu anda. Üstünün siparişini de ellerin alüminyum olmadığı için sonra yapacağım. Kapı tarafı olacağı için, burası kapı tarafı olacağı için bu ürünleri kullanıyorum. İçeriden atıyorum. Şu anda bütün çerçevelerimiz hazır. Şurası bir oynuyor. Şuradaki bağlantıyı bir geniş yapacağım. Bunlara çözüm bulmam gerekiyor. Yani şu oynamanın olmasını istemiyorum. Çünkü buralarda boşluk var. Boris'in gireceği alan burası. Şimdi bunların ara kayıtlarını da atacağım. Mesafe olacak. Bir tane ölçü olması gerekiyor. O da bu sanırım. Bunun ortalamasını yapmam gerekiyor. Bunu yapmak için de bunlardan şu kapı olacak yerler aslında. Bu böyle oturacak. Ama sadece bir tık sıkıyorum. Düzgün görünmeyen yerleri açıp tekrar bağlayıp kapatıyorum aslında. Şu parmaktan atacağım. Geldin mi? Çok iyi yaptın. Çok iyi yaptım bence de gelerek. Belki bağlantı şeklini değiştiririm. Yani bunlar sıfıra sıfır oturmadıkları için 1 milim gibi bir boşluk kalıyor. Boşlukta bu sallanmaya yol açıyor. Bunlara levha gibi bir şey koyarsam sac metalden bu benim çözümüm olabilir. Bunlarda şöyle bir çözüm var. Bu arkadaşlar metrik 5 kılavuz atılarak civata deliğine dönüştürülebiliyor. Yani
Ben bunun bu taraftaki şeyi buradan delip cıvat atarsam direkt sabitleyebileceğim. Bunu yapmak istiyor muyum bilmiyorum. Çünkü fazladan bir işçilik daha girmiş oluyor işin içine. Somun sipariş vermiştim. Onlar gelmemiş. Bu arkadaşlar gelecek. İçeri gir. Bekle. Aferin oğlum. Yani bence tam Boris'in boyunda. Yüksekliği de bir bu üstüne daha geldiği zaman yeterli boyda olacak diye düşünüyorum. Yani bir bu kadar daha gelecek aslında, evet. Şöyle olacak. Bekle onu. Yani içinde ayakta durduğu zaman sıkıntı olmayacak. Bir çıkabilecek, yatak yeri var. Bence okey. Partları çekmeyi unuttum heyecandan. Şimdi şu köşeler tamam. Bu köşelere de bu şekilde parçalar atıyorum. Köşe bentler. Bunu da bu tarafına atıyorum ama üst tarafta bu şekilde, yani şuraya bir diş açıyorum. Bu profili deliyorum. Buradan direkt bağlantı yapıyorum ki bu daha sağlam olsun. Bir buradan atıyorum, bir de yan taraftan atıyorum. Şuradan atıyorum. Biraz daha toparlayacak kendini. Bu kompozitlerimi kestirdim, getirdim. Bunlar oluyor. Yarım santimlik bir payda yanlışlık yapmışız. Profillerim 3 boyutlu çizimleri gerçek hayattakiyle tutmadığı için sıkıntı. Şimdi küçük düzeltmeler yapacağım. Kilosunu ölçeceğim. Neymiş ne değilmiş bakacağım. Sonra da bitireceğim bu işi. Yani Boris'in şu anda alt tarafı hazır. Üst tarafında yaptığım zaman bütün kafesi bitirmiş olacağım. Hadi bakalım. Evet, şimdi inanılmaz büyük bir sorunumuz var. Normalde benim bunu hesapladığım zaman 9 kilo geliyordu ama şu anda 13,5 kilo gibi bir şey geliyor. Şunlar alt tabanlar mecburi olmak zorunda. Şu bir arkadaş 1,1 kilogram geliyor. Şurada 1, 2, 3, 4, yani 4,5 kilogram fazlamız var. Bunları azaltmamız lazım. Bunları nasıl azaltacağız bilmiyorum. Hayırlı işler Boris'cim. Şimdi senden çok zor bir görev isteyeceğim. Tamam mı? Şimdi seni kucaklayacağım. Ortalık inanılmaz karışık ama yapacak hiçbir şey yok. Evde üretim yapınca böyle oluyor. Bu işi nasıl yaptığımı göstereceğim. Burada benim bir diş açma kılavuzum var. Bu kılavuzu yağlıyorum. Bildiğim VD40. Bir de aynı şekilde dişe de yağ sıkıyorum. Şöyle göstereyim. Burada şu anda diş açıldı. Evden bulduğum bir civata. 8. Bak civata böyle gidiyor. Şimdi burası bağlandı, burası bağlandı. Aşağıdan bir tane de böyle delik atacağım. Buraya attım gibi. Ve böylece işimiz bitecek. Evet, Boris'in kafesinde son aşamaya geldim. Bu halde. Çok farklı üretim yöntemleri geldi aklıma. İşte lazerden keseyim, saç vesaire. Ama yan panelleri kompozit, alüminyum kompozitten yaptım. Burası 3 milim. Alt tarafı 4 milim. Bunlar biraz daha sağlam olsun diye. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Bir de buradaki kafes görüntüsünü vermek için, havalandırmaları açabilmek için böyle bir çelik telden yardım alayım dedim. Ama ve lakin şöyle sıkıntı oldu. Çelik telin bir kısmını yanlış kesmişiz. Yani ustam sağ olsun. Yani şuralar, yani şu iki ölçü birbirini tutmuyor yani. Bak mesela bu bir tık daha kısa diğerine göre. Çünkü bu şey tırnakları yok.
tam denk gelmediği için böyle bir sıkıntı oldu. Ama bu taraf güzel oldu. Şurayı yapabildim. Bunda sıkıntı yok. Üst tarafları tekrar alüminyum kompozitten ya da bundan yapacağım. Bir de 3 boyutlu panelden bir şeyler bastırmış. 3-4 farklı üretim yöntemini bir araya getirip bir şey oluşturmuş oldum. Hepsini denemek istedim aslında. Yani nasıl olur, nasıl ilerlerim, değişik şeyleri birleştirirsem nasıl gibi bir şey görünür gibi birçok şey denemiş oldum aslında bu Boris'in kafesinde. Birçok şey denediğim için mutluyum ama biraz fazla para harcadık. Buradaki paneller gereksiz kaldı. Kestirdim, ölçüleri değiştirdim vesaire. Şimdi birkaç tane de şurada şeylerimiz var. Bu çekmece. Şurada birkaç tane şey düşürdüm az önce. Profillerim de arttı. Bunun gibi birçok Ar-Ge maliyeti oluşturmuş oldum diyebiliriz. Ama sonuç olarak güzel bir şey ortaya çıktı. Son noktada da bitirdiğim zaman yine videosunu çekerim. Bir de bunu alıp havalimanına götüreceğim. Orada onaylatacağım, bununla gidebilir miyiz, okey miyiz diye. Oradan sonra da onunla çekmiş olurum. Videoyu birleştirir koyarım YouTube'a diye düşünüyorum. O yüzden beğenip abone olursanız da çok mutlu olurum. Sonucumu aradım ama ulaşamadım. Bunda böyle ya bu olacak ya bir tane minder yaptıracağım buraya. iki parça belki. Bu şekilde. Hadi Boris çağıralım. Popil. Hadi gel. Kalk gel. Gel. Çok iyi bir şey var burada bak. Hadi kalk gel. Hadi. Aferin oğluma. Otur. Dön bakalım. Dönüyorsun da. Aferin oğluma. Otur. Otur Popilim. Hayır. İçeride otur içeride. İçeride bir oturur musun? Bana atar yapma. İçeri otur. Gir. Gir. Otur. Heh. Yat oraya bir. Bir yat. Bir de bunu kapatıyoruz. Böyle uçacaksın. Anlaştık mı? Şu kilitler çok dandik oldu ya. Buna değiştirmem lazım. Popil. Aferin oğluma. Ne oldu? Kafeste arkasına kaldı. Ne kötülükle işledi? Polis köpek adam. Buraya bir tane su koymak için, buraya da bir tane mama koymak için bir şey yapacağım. Ama nasıl bir şey yapacağımı bilmiyorum. Onu soracağız. Şansım o kadar yaver gidiyor ki asansöre ikimiz tam olarak sığamıyoruz. Şu kilitlenen... Buradan basamıyor, bu kapanıyor, açamıyor falan. Aynı onun gibi de olabilirim yalnız. Şimdi bitirdim. Teyit etmek için Lütfen Express'e gidip direkt soracağım. Bunu cuma günü getireceğim kardeş. Kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ama o kulplarını falan takamadım. Biraz aceleye geldi. Bakacağız, göreceğiz. Hayırlısı. Bunlardan onay aldık. Bu arkadaş uçabilir dediler. Bir tek boyunda biraz sıkıntıya girecekti. 82 santimmiş bu ambarların kapısı. Bu arkadaş 80 santim olduğu için kurtarıyor görünüyor. Ama işte içinde Boris olacak. Kaldıracaklar, götürecekler. İnşallah sığdırırlar. Bakalım. Arkadaşın son işlemlerini halletmek için çatarıma gidiyoruz. Evet, Türkiye'deki son videolara gelmiş bulunmaktayız. Bu arkadaşı bugün topluyoruz, bitiriyoruz. Burada bir tane kapağını değiştireceğim. Yamuk duruyor şu anda, tekeri çıkmış durumda. Bütün cıvataları Loctite sıkacağım. Ve böylece yolculuğa hazır hale geleceğiz. Bunu böyle çekeceğim. Geçici olarak şöyle bir şey koymuştum. Bayağı geçici bir şey yani. Bunların hepsi sağlam duruyor. Güzel de olmuş dedi Sun Express ekibi, sağ olsunlar. Boris'in Danimarka'ya gidebilmesi için, yani bir tane gibi köpeğin Danimarka'ya gidebilmesi için öncelikle kuduz testinin olması gerekiyor ve kuduz testinden 3 ay sonra da rasyon testini yaptırması gerekiyor. O da bir ay gibi bir şey soruyor. En başta 4-5 aylık bir bekleme süreci var dışarıya gidebilmesi için. Bunu da çıkartacağız. Bunu çıkartmak için buraları sökeceğim. Bunlar alüminyum kompozit paneller. İki tarafında alüminyum var. Buradaki alüminyum kalanlarında ortasında da poliüreten köpük var. Bu yüzden çok hafif ve çok sağlam. Sevdiğim bir malzeme oldu ama yine de daha hafif malzemelere yönelmek istiyorum. Örneğin şu yazıdan baskı aldım. Yeterince hafif. Yani bir panel, böyle bir panel 250
grama kadar düşürebiliyorum. Ama panel böyle. Bak. Şu geçiş noktalarının toleransını biraz fazla yapmışım. Ve çok pahalıya geliyor bunlar. O yüzden mantık çerçevesinde bu güzel bir çözüm. Kafesin %16'sının açık olması gerekiyor. Falan o yüzden böyle uygun görmüş uçak çağırıyor. Bunlar ses yapıyor. Bu ses yapmasını önlemek için pillerden kesmiştim daha önce. Bunlardan takacağım. Ve böylece ses yapmıyor. Ve onların hepsini bu şekilde devam edeceğim. Evet, son aşamadayız. Güzel bir arkadaş ortaya çıkarttık bence. Boris'in altı diyorum ben buna. Bunlar alüminyum sigma profil diye geçiyor 20'ye 20. Bu üstlerler çelik. Güzel oldu bence. Bunlar alüminyum kompozit. Burada birkaç tane bağlantı aparatım var. Sağlamlaştırmak açısından da bu profile kılavuz açıp bunu delip buradan da cıvataladım. Böylece güzel bir şey ortaya çıktı. Şu panel böyle her tarafından sağlamlaştırdığı için üstüne ben oturabiliyorum ve esnemiyor. O yüzden güzel oldu. Şuraya Boris'in daha önceden çantası vardı böyle. Eğeri koydum. Buraları astım. Bayağı burada duruyor. Ekstra olarak benden su kabı ve mama kabı istediler. İnanılmaz güzel şeyler buldum. Bu su kabı. Direkt buradan suyu basıyor. Bu da mama kabı. Bunların hepsini buraya Carolina'yla. Bunun içinde mamaları var. Buraya parazitlerini ve bok poşetlerini koydum. Burada evrakları var ve alet çantam var. Sıkıntı olursa düzeltebileceğim. Kapısı da şu şekilde. Şurada 2 tane bunları da koruma amaçlı koydum. Gergiler. Kapıyı şöyle bayağı basit bir sistem. Bu şekilde güzelleştireceğim. İçine de böyle bir alanı var. Bütün cıvatalarını söküp içine diş kenetleyici takıp öyle tekrar sıkacağım ki böyle sıkışından falan açılmasın. Böyle bir alet karşılaştım. Montaigne muadili bir ürün aldım. Umarım sıkıntı yaşamam. Oda sıcaklığında bekletilmezse, sıcakta bekletilirse kürlenmiyor. Kürlenmediği için de dişler sıkışından açılabiliyor. Direkt şuradan sıkabilirim. Bunları oksijenin daha sıkılması gerekiyor. Oha! Değişik bir açı bile var. Bu kadar çok dökmemek gerekiyor. Bak şurada bir tık açıklık var. Bunun olmasını istemez. O yüzden burayı birazcık açıp bastırarak takacağım. Bunu sonra nasıl çıkartacağız acaba? Yeni şirketimin ilk ürünü hayırlı olsun. Bunu isteyenlere kendim yapacağım. İsteyenlere profil ölçülerini vereceğim. Bütün CAD dosyaları, üretim dosyaları hazır bir şekilde. Kendin yap olayım yani biraz da. Tekerleri lokaletlamadım çünkü bunları havalimanında sökmem gerekecek. Şu anda tüm ana yerleri lokaletledi. Normalde şırıngam olsa şırıngayla yapardım. Daha az, daha verimli kullanabiliyorsunuz. Yani ağzından bile çok geliyor. Biz sizi anlatamadık, tamam mı? Tüketiyorduk. Tamam mı? Bitti. Şimdi bunu aşağıya götüreceğim. Yerleştireceğim arabayı. Yarın da gidiyoruz. Bu kadar. Haha. Sağlam oldu ha. Her şeye bir çaremiz var. Yeter ki zaman. Ölçüler tam Vuitton'un ölçüsüne göre oldu. Ama bir tek burası, şurası. Böyle 5 milim daha geri olsa tam kapanacak. Böyle. İçeriden de göstereyim istedim. İçeriden de böyle görünüyor. Ve mükemmel Boris çekişi. Çek, çek. Çek arabayı. Bak çok iyi götürüyor. Devam oğlum. Aferin oğlum. Şimdi tekerleri söküyorum. Bu şekilde alacaklar. Tekerleri söküyorlar. Büyük bir yiyorduk. Bunları artık gördüğünüz bu arkadaşla beraber biraz sakinleştirisine verelim. Yarım saat bir takılacak. Ondan sonra da yolculuk. Boris almaya gidiyoruz. Kopenhag'a indik. Bakalım arkadaş ne durumda. Gelmiş bak orada duruyor. Bekliyor. Gelebilmiş. Merhaba. Gördüğünüz gibi Boris kendi evini taşıyor.
Can mı ona yardım ediyor, onu mu Can'a yardım ediyor belli değil. Ben yavaşlatıyorum şu an. Yük koyuyorum. Kavuşma anları.